Volkswagen Golf ile birlikteyiz. Volkswagen Golf 1974 senesinden bu yana, yani tam 43 senedir C segmenti hatchback sınıfında 7 jenerasyon boyunca kendinden oldukça söz etti. Ve şu anda da yanında makyajlı kasası bulunmakta. Dilerseniz aracı anlatmaya başlamadan önce aracı birlikte bir göz atalım. Golf 7'nin makyajlı ön profil yüzüne bakacak olursak aslında çok fazla detaylarla uğraşılmadığını görmekteyiz. Sadece krom detaylara daha fazla ağırlık verildiğini ve bu krom detayların alt tampona kadar ilerlediğini görmekteyiz. Ancak sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere ön profilde en çok değişen detay ise, en fark edilir detay ise burada görmüş olduğunuz artık full led farlar. Oldukça şık ve güzel gözükmekte ki zaten bu markanın da ileriki dönemlerde karakteristik imzası taşıyacağı açık ve net. Aracın yan profiline bakacak olursak neticede bir makyajlı kasa olduğu için yan profillerde çok oynama yaşandığını söyleyemeyiz. Ancak ölçü itibariyle baktığımız zaman yaklaşık 4.2 metre uzunluğa ve 1.8 metre yüksekliğe sahip. Bu ne demek oluyor? Yani 4.2 metre uzunluk bize arka koltukta oldukça ferah bir seviye sağlayacağını bize göstermiş oluyor ki zaten 1.8 metrelik yükseklikte baş mesafesi konusunda da az çok bize bir fikir sahibi sağlıyor. Peki aracın arka kısmına bakacak olursak bir kere öncelikle şunu söylemeliyim ki makyajla birlikte benim ilk dikkatimi çeken şey buradaki stop aydınlatma grubu ve onun altında yer alan sinyal lambaları. Sinyal lambaları aynı Audi'lerde, aynı yeni Volkswagen'lerde olduğu gibi böyle kayan bir şekilde bize bir görüntü sunmakta. Ve makyajla birlikte bu aracın alt kısmına doğru bakacak olursak buradaki krom detayların aynı ön kısmında yer aldığı gibi alt kısmında da devam ettiğini görebiliyoruz. Peki aracın yükleme kapasitesine bakacak olursak hemen göstereyim şöyle size. 380 litre bir kapasite bizi karşılamakta. Ancak sizin de burada görmüş olduğunuz üzere buradaki yolcu koltuklarına yatırdığınız takdirde 1270 litre dolaylarında bir hacim elde edebiliyorsunuz. Bu C sınıfı bir hatchback otomobil için oldukça makul seviyelerde. Volkswagen Golf'ün sürücü koltuğundayım. Aracın içerisinde ilk bindiğinizde asıl değişikliğin ön profilden ziyade araç içerisinde, yani kabin içerisinde yaşadığını görüyorsunuz. Ancak bu değişikliklerden bahsetmeden önce her zaman olduğu gibi aracın içerisindeki saklama alanlarına bakacak olursak hemen sağ ve sol kapı içerisindeki saklama alanı ve bu kolçağın önünde yer alan bardaklık alanı hiç fena değil. Ancak şunu belirtmem gerekir ki vitesin önünde ufak bir saklama alanı mevcut. Buraya telefonunuzu veya cüzdanınızı çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ancak hemen yanında bir USB girişi ve bir AUX girişi var. Bir USB girişi olumsuz olarak değerlendirilebilir. Ancak benim olumsuz olarak değerlendirebileceğim bir nokta var ki en azından bu USB girişin daha ulaşılabilir bir noktada olmasını tercih ederdim. Çünkü hani yolculardan ziyade siz sürücü olarak buradaki USB girişe ulaşmak istediğiniz zaman hem sürüş pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor hem de hani buraya eliniz girerken açıkçası zorlanabiliyorsunuz. O yüzden ben daha ergonomik bir konumda yer almasını isterdim. Peki araç içerisindeki malzeme kalitesine bakacak olursak C sınıfı hatchback'e yakışacak bir şekilde üst kısımlarda daha yumuşak malzeme kullanıldığını, ancak ne yazık ki alt kısımda indiğiniz takdirde burada daha sert bir plastik malzeme karşıladığını bizi görmekteyiz. Yan kapılara bakacak olursak yine aynı şekilde yumuşak bir malzeme bizi karşılamakta. Ancak bu yumuşak kaplamalı malzemenin arka yolcu koltuğuna geçtiğiniz zaman devam etmediğini görmektesiniz. Araç içerisindeki diğer detaylara bakacak olursak makyajla birlikte multimedya ekranın ve sürücü ekranın elden geçmiş olduğunu görüyoruz. Multimedya ekranına bakacak olursak burada ses açma ses kapama düğmesi, radyo frekansı değiştirdiğiniz bir tuşta burada bizi karşılamakta. Ancak eğer siz Discovery Pro opsiyonu aldığınız takdirde burada 8 inçlik ekran size 9 inç olarak gelmekte ve bu sayede harekete duyarlı sensörler yardımıyla el hareketinizi tanımakta ve o şekilde sistemi kontrol edebilmektesiniz. Bana soracak olursanız çok gerekiyor ama asla gerekmiyor. Ancak 9.2 inçlik ekran nasıl olur diye soracak olursanız bence şahane olurdu. Ancak ne yazık ki bu Highline donanım paketinde bize 8 inçlik ekran sunulmakta.
Aracın arka kısmındaki yaşam alanına bakacak olursak C sınıfı hatchback olan bu araç 4.2 metre uzunluğun avantajını sonuna kadar kullandığını söyleyebilirim. Gerek diz mesafesinde gerekse baş mesafesinde oldukça yüzleri güldürdüğünü söylemem mümkün. Ancak aynı avantaj orta koltukta oturan yolcu için geçerli değil. Ancak ne var ki zaten birçok otomobilde orta kısımda oturan yolcu için konfor çok da düşünülmüyor. Çünkü orta kısımda yer alan şaft tüneli bunda oldukça büyük. O nedenle bu araç bir 4 kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğer kısa mesafe kat edeceksiniz 5. yolcu için yani orta kısımda oturan yolcu için kısa mesafe çok sorun yaşatacağını düşünmüyorum. Aracın sürüş konfor odaklı diğer detaylarına bakacak olursak öncelikle şunu belirtmeliyim ki izolasyon konusunda araç oldukça başarılı. Gerek asfalt konusunda gerekse rüzgar sesi konusunda burada açılabilir cam tavan olmasına karşılık herhangi bir olmadığını söyleyebilirim. Ve elbette tabii ki konfor etkileyen en büyük etmenlerden bir tanesi de aracın yumuşak süspansiyonları. Bunu belirtmemde fayda var. Aracın motor ve şanzıman detaylarına bakacak olursak kullanmış olduğum bu test aracında 1.4 TSI 125 beygir 200 Nm tork güç üreten motora sahip ve bu motor 7 ileri DSG şanzımanla desteklenmekte. DSG şanzıman hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ne kadar başarılı oldu, ne kadar hızlı geçişlere sahip oldu dünyaca kabul görmüş bir gerçek. Ancak diğer bir yandan şikayetleri yok mu? Kesinlikle var. Ancak diğer şanzıman markalarında olduğu gibi benzer şikayetlerinde her araçta olabileceğini söylememde fayda var. Yani aslında bu biraz şans meselesi. Volkswagen Golf'ün diğer motor seçeneklerine bakacak olursak geniş bir yelpazenin bizi karşıladığını söyleyebilirim. Yani öyle ki 1.0 benzininden 1.4 TSI 125 beygire kadar ve dizel tarafında ise 1.6 dizel otomatik 110 beygire kadar geniş bir yelpazenin bizi karşıladığını söyleyebilirim. Bu makyajla birlikte 1.5 litrelik motorlar ne yazık ki Türkiye'ye gelmeyecek. Benim tahminim muhtemelen 2018 itibariyle değişecek olan bu kasayla birlikte 1.5 litreliğinde ülkemize geleceğini söyleyebilirim. Aracın performansı hakkında biraz konuşacak olursak bu araçta 1.4 TSI 125 beygir 200 Nm tork güçlenen bir motor var. Tork sizi korkutmasın, benzinli motor olmasından dolayı oldukça yüzleri güldürdüğünü söyleyebilirim. Hatta şöyle ki kağıt üzerinde verisi her ne kadar 0-100 9 saniye civarlarında olsa da dersiniz bir de biz deneyelim. Şu an 0. Yolu ortaladım. Trafiğe kapalı bir alan. O zaman başlayalım. %100. Sizce fren nasıldır? Bence hiç fena değil. Ve dörtler yandı. Ve elbette tabii ki yakıt tüketimi. Ben bu aracı 2 gündür kullanıyorum ve yaklaşık 197 km yol yapmış durumdayım. Çoğunluğu şehir içinde geçti. Her ne kadar kağıt üzerinde karma tüketim 6.4 civarlarında bize sunulsa da benim elde etmiş olduğum değer 7.1-7.2 civarlarında. Benzinli motora sahip olmasına karşılık ve bu aracın da 1300 kilo civarlarında olduğunu düşünecek olursak 7.1-7.2 rakamları oldukça güzel ve oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ki bunu uzun yolda çok rahat bir şekilde 6.5-6.6 ile düşünmeniz mümkün. Ve bu tüm anlattıklarımı bir neticeye varacak olursak öncelikle şu soruyu sormak gerekir. Yani sen bu aracı alır mısın? Ama bu soruyu cevaplamak için birçok şey elemek gerekiyor. Yani öncelikle şunu belirtmem gerekir ki bu aracın fiyatı, liste fiyatı 130.000 TL'den başlıyor. Ki siz bunu ek opsiyona dahil ettiğiniz takdirde yani içinize sinen bir C segmenti Golf'ü 150.000 TL almanız mümkün. O zaman benim aklıma şu geliyor. Eğer ben malzeme kalitesine ödün verebiliyorsam ve konfordan da biraz kırpabiliyorsam daha ucuz olan yaklaşık 35.000-40.000 TL daha ucuz olan 105.000 TL'ye seyahatlerini almam mümkün. Ama tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Eğer siz konfor odaklı bir sürüş bekliyorsanız ve dikkat çekici bir araba kullanmak istiyorsanız ve ek olarak da bizim ülkemizde çok meşhur ki yastık altında bir ufak altın bulundurmak istiyorsanız ki bu adı Golf. Yani istediğiniz zaman sattığınızda hiçbir şekilde sorun yaşamayacağınız ve her türlü elinizden çıkarabileceğiniz bir araç istiyorsanız Golf sizin için biçilmiş bir kaftan. Ama bana kişisel olarak soracak olursanız ben hiçbir aracı satmak için almam. Yani ikinci elini düşünmek için almam. Ben anı yaşamaktan ve o araçtan keyif almaktan yanayım. Size de bunu öneriyorum. Sizin de eğer farklı görüşlere sahipseniz lütfen hemen videonun altındaki yorumlar kısmına yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Ve aynı zamanda eğer bu testimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalımıza abone olmalısınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.